Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamuru yağ gibi yayılan, oldukça kolay, hem görüntüsünü hem de lezzetini çok seveceğiniz, günlerce bayatlamayan çıtır çıtır şahane bir ev baklavası tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Hamurumuz için öncelikle uygun bir yoğurma kabına 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, kullandığınız malzemeler oda sıcaklığında olursa çok daha güzel olur. 1 yemek kaşığı ortalama 50 gram kadar tereyağı, yarım paket kabartma tozu, 1 dolu yemek kaşığı ise sirke ekleyelim. Kullandığım sirke elma sirkesi, siz isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar kaşıkla karıştırmaya devam edelim. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız unun cinsine, yoğurdun kıvamına, yumurtanın büyüklüğüne göre bile un miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru birkaç dakika yoğurup şöyle toparladıktan sonra tezgaha alalım ve tamamen pürüzsüz, her zaman söylediğim gibi ipek gibi bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edelim. Özellikle de baklava ve börek tarifleri için hamurun kıvamı çok önemlidir. O yüzden en az 5-6 dakika kadar güzel bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. Hamurumuz hazır olduktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. Daha sonra ise her böldüğümüz parçayı kendi içerisinde 5'e bölerek toplamda 10 veya 12 adet beze elde edelim. Bu arada hamurumuzun kıvamı kulak memesi kıvamında olmalı. Ne çok sert bir hamur olmamalı ne de yumuşak bir hamur olmamalı. Çok yumuşak yaparsanız hamuru açarken fazlaca yırtılabilir. Çok sert yaparsanız da çok fazla kolaylıkla açamayacaksınız. Şöyle yanımıza bolca buğday nişastası alalım ve bezelerden bir tanesini tezgaha alıp merdane yardımıyla tatlı tabağı veya bir servis tabağı boyutunda açalım. Açtığımız yufkaları ise şöyle önce tepsimizi birazcık nişastaladıktan sonra tepsiye alalım. Üzerine tekrardan nişastalayıp bu şekilde tüm hamurları üst üste koyalım. Bu arada ben toplamda 12 adet beze elde ettim. Evet, 10'a bölmüştüm ama daha sonrasında elimle ayarladığımda bezeleri 12 olacak şekilde yaptım. Siz de dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Ve artık tamamı hazır oldu. Eğer hemen açacaksanız oda sıcaklığında, eğer odanız çok fazla sıcak değilse bekletebilirsiniz. Eğer çok sıcaksa buzdolabında en az yarım saat kadar dinlendirin. Şimdi geçelim kullanacağımız yağı hazırlamaya. Tereyağı öncelikle ayranını ve üzerindeki köpüklerini almalıyız. 200 gram kadar tereyağını erittikten sonra üzerine çıkan köpükleri bu şekilde topluyorum. İsteğe bağlı kendiniz sade yağ alıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama mutlaka tereyağının ayranı ve köpükleri alınmış olmalı. Aksi takdirde istediğiniz gibi o güzel kızartıyı ve mis gibi kokuyu elde edemeyeceksiniz. Ayran daha sonrasında baklavanızın içerisinde kokabilir. Yağımızı sade yağ haline getirdikten sonra üzerine de 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim ve yağımız artık hazır oldu. Geçelim şerbetimizi hazırlamaya. Bunun için 4,5 su bardağı kadar toz şekeri uygun bir tencereye alıp üzerine de 4 su bardağı su ilavesi yapalım. Her zaman şeker miktarını su miktarından bir tık daha fazla tutarsanız kıvamını yakalamanız oldukça kolay olacaktır. Hazır olan şerbeti ocağın üzerinde birkaç dakika kadar karıştırdım ve kaynamaya başlamasını bekledim. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ekliyorum ki kaynadıkça şerbetimiz şekerlenmesin. Daha sonra ise en az 12 dakika kadar kıvam almasını bekleyelim. Önce yüksek ateşte, daha sonra ise kısık ateşte kaynatabilirsiniz. Sonuç olarak kıvamı bu şekilde olmalı. Bu kıvamı aldıktan sonra artık şerbetimiz hazır olmuştur. Ocağı kapatalım ve tamamen soğuması için bir kenara alalım.
Ve geçelim dinlenmiş yufkalarımızı tek tek açmaya. Ben biraz fazla dinlendirdiğim için buzdolabında dinlendirdim. Dilerseniz sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Hatta isteğe bağlı bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi günde yufkalarınızı açabilirsiniz. Ben yufkalarımı ikili şekilde açacağım. O şekilde çok fazla zamanım gitmiyor ve de açarken fazla yırtılmadığı için ben bu şekilde açmayı tercih ediyorum. Dilerseniz tek tek de açabilirsiniz. Şimdi isterseniz önce yine merdane ile birazcık büyütüp daha sonrasında ise oklavayla açmaya devam edebilirsiniz. Ne kadar ince açarsanız baklavanız da bir o kadar güzel olur. Hamuru yeterli boyuta getirdikten sonra artık daha fazla nişasta kullanmamaya özen gösterin. Yeteri incelikte açtıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz ikiye ayrılıyor. Çünkü iki yufkayı üst üste koyarak açmıştık. Ama ayrılmasına rağmen bu şekilde ayırmayacağım. Çünkü olabildiğince kövrek ve de yırtılabilen bir hamur. O yüzden sizler de ayırmazsanız çok daha güzel olur. Şöyle ipeksi ve de çok güzel incecik oldu gördüğünüz gibi. Kesinlikle üst üste koyarak açmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi az önce de hem daha az yırtılıyor bu şekilde hem de daha kat ve de daha pratik oluyor. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra ise öncelikle şöyle bir bıçakla 2'ye, 4'e, 6'ya ve 8'e olacak şekilde keselim. Yani hamurlarımızı bu şekilde tepsimize döşeyelim. Diğer şekilde yaptığımızda tepsinin boyutuna göre kestiğimizde veya üzerine koyup kestiğimizde işimiz birazcık daha zorlaşmış oluyor. Ben hepsini deneyerek en sonunda bu şekilde kesip hazırladım. Başta hamurlarımı az önce de söylediğim gibi tepsiye yerleştirip o şekilde üzerinde kesmeyi denedim. Ama o şekilde beğenemedim. Hem işim çok zorlaştı hem de dediğim gibi istediğim görüntüden birazcık uzak olmaya başladı. O yüzden bu şekilde yapmayıp daha sonrasındaki hamurlarımı keserek yerleştirmeyi daha uygun buldum. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Eğer bir baklava tepsiniz varsa kenarları böyle birazcık daha sertse onun üzerinde yırtabilirsiniz. Yani direkt onun üzerinden kesmiş gibi olacaktır hamur. Ama böyle bir tepside yapacaksanız kesinlikle önceden hamurlarınızı kesip hazırlayın. Yani yufkalar haline getirip daha sonra ise tepsinize döşeyin. Sadece 2 yufka açtık ama bezelerimiz büyük olduğu için hamurumuz da büyük oldu. Yani yufkamız da büyük oldu. Gördüğünüz gibi çokça katlı oldu. Şimdi bu aşamada ben her katı yağlayacağım. İsteğe bağlı sizler de benim gibi yağlayabilirsiniz veya en son yağın tamamını üzerine gezdirebilirsiniz. Ama ben genellikle her baklava yaptığımda ara katları mutlaka yağlıyorum. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Sonuç gerçekten diğerlerinden çok daha güzel oluyor. İkinci katı da bu şekilde katlayarak koymuştum. Daha sonrasında o çözümü yani kesme çözümünü daha sonrasında akıl ettiğim için ilk başta 3 yufkayı bu şekilde yaptım. Toplamda 12 beze yapmıştık. Başta da söylediğim gibi 12 bezeyi her 2 yaptığımda 6 tane ikili grup elde ettim. 6 tanenin de 3'ünü altına, 3'ünü ise üstüne koydum. Sonrası 3. yufkayı da bu şekilde tepsinin boyutuna göre kesmiştim. Yani birçok deneme yaparak aslında en son tamamen yufkaları parçalayıp o şekilde yerleştirmeyi daha uygun gördüm. Bu arada videomuz çok fazla uzun olmasın diye, sizler de izlerken sıkılmayasınız diye hamurların tek tek açma ve kesme aşamalarını, aralarını yağlarkenki aşamaları çok fazla uzatarak göstermek istemedim. Şimdi 3 katı koydum, aralarını da yağladım. Orta katına hemen bolca ceviz ve fındık karışımını ekliyorum. Robottan geçirirken de birazcık dişe gelecek şekilde geçirirseniz çok daha güzel olur. Elimizle de her tarafını güzelce düzleştirelim ki daha sonrasında baklavamızın üzeri düzgün görünsün. Ben toplamda 600 gram kadar ceviz ve fındık karışımını kullandım. Sizler isterseniz miktarı bir tık daha arttırıp veya azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen bir tane ikili yufkadan daha açıp bu şekilde keserek devam ediyorum.
Bu arada ben bu baklavayı hazırlarken herkesin ulaşabileceği kolay malzemelerle bir baklava hazırlamak istediğim için sadece çok amaçlı un kullanarak hamurumu yoğurdum. İsteğe bağlı baklavalık, böreklik un alarak o şekilde de hamurunuzu açabilirsiniz. Yani o şekilde bir baklava yapabilirsiniz. Çok daha kolay açılacaktır ve güzel olacaktır. Ama dediğim gibi herkesin ulaşabileceği kolay malzemelerle pratik bir tarif hazırlamak istediğim için ben çok amaçlı bir un kullandım. Özellikle herkes un markası sorduğu için bunu da burada belirtmek istedim. Orta katı da koyduktan sonra diğer iki yufkayı da bu şekilde aralarını yağlayarak üst üste koydum ve en üstünü de bu şekilde yağlıyorum. Sonuncu yufkamı birazcık değişik yapmak istedim. Çünkü baklavamın üzeri biraz farklı görünmesini istedim. 2 katlı yufkayı açtım. Daha sonrasında ise oklavaya dolayıp bu şekilde büzgülü bir görüntü verdim. Ve daha sonra oklavayı çıkartıp büzgüyü açtım. İsterseniz sade hamuru üzerine koyabilirsiniz. Sade yufkayı koyabilirsiniz ama dediğim gibi bence bu şekilde çok daha güzel oldu. İsterseniz böyle yapabilirsiniz benim gibi. Sizlere fikir olsun diye göstermek istedim. Ve yufkam hazır oldu. Şimdi tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Yerleştirirken de her iki tarafından çekiştirirseniz görüntüsü düzgün olur. Ve kenarlarını da kesip çıkartalım. Daha sonrasında o kenarından çıkan yufkalarda aklınızda soru kalmasın, onları da midye baklava haline getirdim. Kesip çıkardıktan sonra hemen hamurun kenarlarını bıçağın arka tarafıyla içe doğru katlayalım ki daha sonra pişerken görüntüsü bozulmasın. Ve baklavamızı tepsimize döşedikten sonra şimdi artık geçelim kesme aşamasına. Herkes özellikle kesebilsin diye, kolaylıkla yapabilsin diye bu aşamayı da detaylı bir şekilde göstermek istedim. İsterseniz izlemeyip atlayabilirsiniz. Ben öncelikle her zaman bıçakla izler oluşturup daha sonra kesmeyi daha uygun buluyorum. O şekilde daha da düzgün bir görüntü elde etmiş oluyorum. Sizler de isterseniz bu şekilde yapın. İsterseniz de bir metreden yardım alabilirsiniz. Yine önce çizikler oluşturdum. Gördüğünüz gibi daha sonrasında ise hemen kesiyorum. Ben bu sefer farklı kestim. İsterseniz klasik baklava dilimi de kesebilirsiniz. Onun için de bir önceki videomu ziyaret edebilirsiniz. Orada da baklavanın detaylı bir şekilde kesimini göstermiştim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirterek benimle etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Ve artık baklavamız yağlanmaya hazır. Geriye kalan yağın tamamını da üzerine gezdirip fırçayla her tarafına sürüyorum. Her tarafının eşit bir şekilde yağlanmış olmasına dikkat ederseniz baklavanız pişerken üzeri çok güzel olur. Ve her tarafını yağladıktan sonra baklavamız artık fırına gitmeye hazırdır. Ne kadar ağır ateşte uzun süre pişirirseniz baklavanız da bir o kadar güzel olur. Özellikle belirtmek istiyorum, eskilerimiz baklavayı hep közde yaparlardı. Çünkü dediğim gibi ne kadar ağır ateşte uzun süre pişerse bir o kadar güzel olur. Ben midi bir fırında 165 derecede toplamda 1,5 saat kadar pişirdim. Hemen hızlı bir şekilde şerbetimin kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Fırından çıkardıktan sonra 2 dakika kadar dinlendirip daha sonrasında ise şerbetini veriyorum. Şerbetimiz oda sıcaklığında soğumuş olmalı. Buzdolabından çıkartmıyoruz. Aklınızda da bulunsun. Her tarafını şerbetledikten sonra bıçakla üzerinden geçmeyi de unutmayalım ki şerbetini güzelce çeksin.
ve en az 4-5 saat kadar dinlendirelim. Ben öncelikle bu şekilde çekip sizlere hemen gösterdim ama daha sonrasında ise bir gece kadar dinlendirdim. Böyle orta katından bir kat daha çıkarttım ki gördüğünüz gibi asla hamur olmadı ve katları da tek tek sayılıyor. Gerçekten de çıtır çıtır. Ertesi günde bu şekilde sizlere çıtırtısını göstermek istedim. Gördüğünüz gibi asla beklerken bayatlamayan muhteşem bir baklava oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.